Şimdi bir koltuk yapacağım ve bu koltuk üzerinde de tekli, ikili ve üçlü koltuk menüsünün çıkmasını ve istediğim menüden istediğim zaman menüyü seçip bu koltuklara istediğim şekilde boyutlandırabilmemi sağlayacağım. Hemen tefriş katmanıma geçiyorum. Aktif katmanı tefriş yaptım. Basit bir koltuk çizimi yapacağım. Bunun üzerine çok durmayacağım. Bu çok mühim değil. 50'ye 50 bir oturma bölümü yapıyorum. Kol koyma ve sırt dayama bölümünü yapacağım. Hızlı bir şekilde 10 santim offset aldım dışarı. Arkasından bunları birazcık yukarıdan keseceğim. Şuradan 10 santim aldım. Şuraya bir işaret koydum. Bunu bir de mirror'la karşıya taşıdım. Ve buradan aşağıda kalan bölümleri trimle kesiyorum. Tek kişilik koltuğum bu. Ancak gördüğünüz gibi bu polyline, şu polyline'lar hepsi parça parça. Benim bunların tek parça olmasına ihtiyacım var. Birazdan göreceksiniz. Yoksa sıkıntı çıkartacak. Bunu tek parça yapmak istiyorum. İstersem join yapabilirim. Ya da baştan tek parça çizebilirim. Ya da boundary yapabilirim. O da bir yöntem. Bir tanesini kullanacağım ben. Şunu ve bunları join ile birleştirdim. Şu anda tek parçalar. Hemen bu koltuğu da blok haline getiriyorum. B, Enter. İsmini istiyor. Koltuk dedim. Yakalama noktasını istiyor. Pick point. Koltuğun şöyle sırtını seçtim. Sırt ortasını. Objeleri seçmemi istiyor. Select Objects dedim. Zaten iki parça objem var. Seçtim. Enter'a bastım. Scale Uniformly Allow Exploding kontrollerini yaptım ve OK dedim. Şu anda normal bir blok bu. Şimdi o açılan listesini yerleştireceğiz. Çift tıkladım ve koltuk seçiliyken blok editöre girdim. Burada yapacağım şey aslına bakarsanız koltuğa bir menü açıp otomatik olarak ona davranmasını sağlamak değil. 3 koltuğu da burada çizeceğim ve kullanıcının seçimine göre seçtiği koltuk tipine göre o koltuğun görünmesini sağlayacağım. Diğer koltukların da görünmemesini, gizlenmesini sağlayacağım. Aslına bakarsanız üçünü de buraya çizeceğiz. O yüzden bu koltuktan 2 tane kopya alıyorum. Bunlardan bir tanesini ikili, diğerini de üçlü koltuk yapacağım. Stretch aracıyla bunu yapacağım. Stretch biliyorsunuz nesnelerin vertexlerini seçerek istediğimiz yöne uzatmamızı ya da kısaltmamızı sağlıyordu. Stretch kısa yolu S, Enter. Buradaki vertexleri sağa doğru çekersem bu koltuğu büyütebilirim. Şöyle sağdan sola doğru bu vertexleri içine alan bir seçim yaptım. Enter. Ekranda herhangi bir noktayı tıkladım. Gördüğünüz gibi istediğim yöne çekebiliyorum. Tam sağa doğru çektim. Ve bir koltukluk daha uzatıyorum bunu. Benim koltuğum 50'ye 50 idi oturma bölümü. Bunu bir 50 daha uzatıyorum ve ikili koltuğa dönüştürüyorum. Aynı şeyi burada yapacağım ama bu sefer bunu 100 santim uzatacağım. Bunu da üçlü koltuk haline getireceğim. Stretch. Seçimi yaptım. Enter. Tıkladım herhangi bir noktaya. Sağa doğru çektim. 100. Enter dedim. Bunun da oturma bölümü toplamda 150. Bunun oturma bölümü 100. Bu da 50 oldu. Şimdi 3 koltuğu da aynı yere gelecek şekilde üst üste yerleştiriyorum. Bu şekilde 3 koltuğu da üst üste yerleştirdim. İsteğim burada bir menü çıkması ve menünün seçimine göre tekli, ikili ve üçlü koltuğun sırayla görünmesi.
Bu işi bu sefer hemen alttaki visibility parametresiyle yapıyorum. Visibility parametresini seçtim ve visibility aracını tam koltuğun ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Visibility de yerleşti. Ancak onun da yanında ünlem var. Bu ünlemi gidermek için çift tıklamak değil. Çünkü burada herhangi bir nesne seçmeyeceğiz. Zaten nesneler bunlar, çalıştığımız nesneler. Bunların hangisinin görünür, hangisinin görünmez olduğunu ve visibility yani görünürlük menüsünü oluşturmamızı istiyor. Ve Block Editor sekmesine baktığınız zaman, Block Editor sekmesi aktifken sağ tarafta Visibility grubunun olduğunu görüyorum. Visibility States, Visibility Mode, Make Visible, Make Invisible şeklinde seçenekler var ve şu anda Visibility State 0 diye bir liste var ve tek bir birimi var. İşte burada oluşturacağız biz bu menüyü. Bu Visibility State menüsünde tekli koltuk, ikili koltuk, üçlü koltuk oluşturacağız ve seçimlere göre görünürlüklerini veya görünmezliklerini ayarlamaya çalışacağız. Visibility States'i tıkladım. Bir pencere açıldı. Pencerede tek bir Visibility State yani tek bir görünürlük durumu var. Hemen buna bir isim veriyorum. Bunun adı tekli koltuk olacak. Rename dedim. Menümüzün ilk seçeneğini yapmış olduk. Tekli koltuk. Hemen ikinciyi yapıyorum. New. Eski objeleri aynen olduğu gibi bırak diyorum normalen. Visibility State 0 yazıyor. Buna da ikili koltuk diyorum. Yeni görünürlük durumuna. Yine bir tane daha New diyerek yeni bir görünürlük durumu yaratıyorum. Ve buna da üçlü koltuk diyorum. Görünürlük menümüzün seçeneklerini oluşturmuş olduk. OK dedim ve kapattım. Ve şu anda buradaki yukarıdaki listede tekli koltuk, ikili koltuk ve üçlü koltuk seçenekleri çıktı. Şimdi tekli koltukta hangi koltukların görünmez olduğunu seçeceğim. Tekli koltuk seçtim. İkili ve üçlünün görünmez olmasını istiyorum. Yukarı geldim. Make Invisible'ı seçtim. Üçlü koltuğu bakın kapalı polyline, daha doğrusu joinlediğimiz için bunu hepsini seçti. Yoksa parça parça seçip çok uğraşacaktık. İkili koltuğu da seçtim ve Enter'a bastım. Onlar kayboldular. Yani tekli koltuk seçtiğim zaman bu görünecek. Diğerleri tamamen görünmez oldu. Ama eğer istersen bunları yarı görünür halde de yapabilirim. Sonradan belki bazı işlemler yapmak durumunda kalırım. Şimdi birazdan bunu yapalım. Özellikle bir yanlışlık yapacağım. İkili koltuğu seçiyorum yukarıdan. İkili koltukta şu ortadaki görünür olacak. İçteki tekli ve dıştaki üçlü görünmez olacak. Ama ben yanlışlıkla üçünü birden seçeceğim. Make Invisible dedim ve üçünü birden seçtim. Hepsi gitti. Şu anda fark ettim ki ben aslında ikili koltuğun durmasını istiyordum ama şu anda yapacak bir şeyim yok. Bunu düzeltmek için tabii ki Ctrl Z yapabiliriz ama istediğimiz anda düzeltmek için rahatlıkla bunları yarı görünür hale getirmem lazım. Aksi takdirde ulaşmam mümkün değil. İşte o buradaki Visibility modda burada devreye giriyor. Görünmez yaptığımız nesneleri en azından yarı görünür halde, silik de olsa görünür halde yapıyor ki istediğimiz zaman müdahale edebilirim. Visibility moda tıkladım ve tamamen görünmez yaptığım nesnelerde yarı silik bir şekilde görünmeye başladı. Şimdi yanlışlığımı düzeltebilirim. Make Visible diyerek ikili koltuğumu seçip tekrar görünür hale getiriyorum. Şu anda ikili koltuğum görünür halde. Ve üçlü koltuk seçeneğini tıkladım. Burada da bu sefer dıştaki hariç içteki iki koltuğu görünmez yaptım. Onlar da aynı şekilde silik hale geldiler.
Böylelikle kontrol ediyorum. Tekli koltukta iç koltuk, ikili koltukta ortadaki ve üçlü koltukta en dıştaki görünür hale geldi. Close Block Editor dedim. Save the Changes dedim ve ana ekranıma geri döndüm. Gördüğünüz gibi şimdi ortada bir menü çıkıyor. İkili dediğim zaman ikili oluyor. Üçlü dediğim zaman da üçlü koltuk oluyor. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim ve tam istediğim şekilde dönüştürmüş olacağım. Bu koltuğun arkasından bu bölüme bir alignment yerleştirmek istiyorum. Ve bu alignment, hatta bu koltuktan biraz 10 santim geride olacak ki bir duvar kenarına yerleştirdiğim zaman otomatik olarak kendisini 10 santim mesafeye yerleştirsin. Tekrar çift tıkladım ve koltuğa girdim. Bu arkaya 10 santim mesafeye bir alignment yerleştireceğim. Hatta şunu yapmak istiyorum. Tıpkı kapıda olduğu gibi benim bloğumun base point'i burada görülüyor. Benim kapıdaki base point'imle alignment'ım üst üsteydi. Ama şimdi benim istediğim alignment'ı 10 santim geriye yerleştirmek. Şöyle yapmayı tercih edeceğim. Bu 3 koltuğu da 10 santim ileri alacağım ve alignment'ı base point'in üstüne yerleştireceğim. Böylelikle koltuğu dışarıdan çağırdığım anda kendini otomatik olarak hiç ek bir hamle yapmadan direkt olarak insert dediğimde istediğim duvara ya da istediğim bir dolabın ya da başka bir mobilyanın yanına hemen kendini hizalayacak. Bütün bu nesneleri seçip Move'la 10 santim aşağı kaydırdım. Bunlar hiçbir şekilde benim görünürlüğümü etkilememesi için bir kontrol yapacağım. İkili koltuğa baktım, ikili koltuk görünüyor. Üçlü koltuğa bastım, üçlü koltuk görünüyor. Tekli koltuğa bastım, tekli koltuk görünüyor. Evet, bir problem yok. Şimdi alignment'ı tam olarak bu base point'in üstüne yerleştireceğim. Alignment seçtim. Tam orta noktaya geldim. Yukarı doğru çektim ve on enter dedim. Diğer yönünü gösteriyor aksın. Sağ tarafa doğru tıkladım ve böylelikle arkasına denk gelen duvarın ya da başka bir objeyi göstermesini sağladım. Ok direkt olarak kapıdan uzağa gösteriyor. Bir şeye dikkat etmem lazım. Şu anda bunu buraya yerleştirdim. Acaba diğer konumlarda görünür mü? İkili koltuk, üçlü koltuk. Bakın buralarda görünmez modda. Hatta visibility modu değiştirdiğim zaman bu alignment'ın üçlü koltukta ve ikili koltukta görünmez olduğunu, sadece tekli koltukta görünür olduğunu görüyorum. Bu önemli bir problem. Bu şu demek: benim koltuğumu üçlü yaptığım zaman istediğim yere hizalamam mümkün olmayacak. Çünkü alignment parametresi kayboluyor tıpkı bir obje gibi. O zaman ikili koltuğu seçip ve visibility modu değiştirip onu yarı görünür yapıyorum ve yukarıdan make visible yaparak ikili koltukta da görünmesini sağladım. Üçlü koltuğa geçtim. Make visible yaparak üçlü koltukta da görünmesini sağladım. Close Block Editor, Save the Changes dedim. Hatta şimdi bunu sileceğim ve koltuklarımı şu duvarın iç kısmına yerleştireceğim. Insert dedim. Insert, koltuk direkt geldi. Bakın gördüğünüz gibi 10 santim geriden yakalıyor ve benim orada aynı zamanda alignment parametrem de var. Duvara doğru döndürdüm. Direkt olarak oraya hizaladı kendini. Enter, tekrar enter yaptım. Otomatik olarak tekrar çağırdım. Şuraya hizaladım. Boyut değişikliği de yapabiliyorum şu anda. Boş enter'a bastım. Yön değişikliği enter'a bastım. Benim demek ki bloğu çağırdığım zaman öyle bir değişiklikler yapabilme hakkım varmış. Onları da düzelttim. Bunu üçlü, bunu ikili hale getirdim. Şunu biraz yukarı kaydırmak lazım. Arkasından mirror'la şunu tam bu koltuğun ortasından karşıya, bunu da tam bu koltuğun ortasından karşıya taşıdım ve bunları da hızlı bir hamleyle
tekli koltuk yaptım. Böylelikle çok hızlı bir şekilde oturma grubunu oluşturmuş olduk. Bu kadar uğraştığımız ve bu kadar parametre eklediğimiz blokları başka çizimlerde de kullanmak isteriz tabii ki. O yüzden bunları dışarı kendi kütüphaneme almak istiyorum. Ki mesela tefriş kütüphanesine bu koltuğumu atmak istiyorum. İstediğim zaman herhangi bir şablonla falan uğraşmadan koltuğumu çağırayım. Direkt olarak yerine yerleşsin. Kapıda eğer bir 90'lık kapı görürsem direkt olarak kendi kütüphanemden kapımı çağırayım. Hızlı bir şekilde iç dış sağ sol yönelimini yapayım ve yerine yerleştireyim istiyorum. O yüzden de burada yapmamız gereken bu blokları dışarıya bir AutoCAD çizimi olarak almak. Bunun için hatırlarsanız W blok ve blok yani right blok seçeneğini kullanıyorduk. Right blok W enter direkt olarak bloğu seçebiliriz. Yukarıdaki seçeneklerden blok bölümüne tıkladım ve açılan listeden koltuğu seçtim. Daha sonra save edeceğim yeri gösteriyorum. Şu anda masa üstüne atacağım ben bunu ama benim size tavsiyem bir kütüphane oluşturmanız ve bu kütüphanede mesela kapılar diye klasörler, pencereler diye klasör olması, tefriş ya da koltuk diye klasör olması ve koltuk klasörünün ya da tefriş klasörünün içine bu koltuğu save ettiğim anda başka bir çizime otomatik olarak çağırabiliyorum. Yeni bir dosya açıp open dedim. Artık bu koltuğu insert deyip şu anda yeni çizim olduğu için içinde hiç blok yok. Browse deyip masa üstünden yani aslına bakarsanız kütüphanemden koltuk olarak çağırıp istediğim şekilde kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi bütün özellikleriyle kullanılıyor. Böylelikle kendi kütüphaneme attığım bu koltukla bir daha çizim için uğraşmak zorunda değilim. İstediğim çizimi artık atabiliyorum. Bu kadar uğraştığımız blokları mutlaka right blokla dışarı almakta fayda var. Bu ders bu kadar. Teşekkürler dinlediğiniz için.